İnsanlık tarihi boyunca gökyüzü, yeryüzü ve doğa olayları üzerinde yaşayanlar için hiç de yabancı veya mekanik birer nesne olmamıştı. Milattan önceki 1000 yıllarda şimşeğin çakması, denizin kabarması, toprağın sarsılması veya mevsimlerin değişmesi kendi kendine işleyen fiziksel yasaların bir sonucu olarak görülmemiştir. Bu olayların her biri görünmez, kaprisli ve insan benzeri duygulara sahip devasa varlıkların iradesinin birer yansımasıydı. Homeros ve Hesiodos'un tanrılarla örülü evren tasvirinden sonra ilk kez doğa olayları sistematik biçimde doğanın kendi ilkeleriyle açıklanmaya başlanıyordu. Fırtına kopuyorsa denizlerin efendisi öfkelenmiştir. Güneş kararmışsa gökyüzünün hakimi bir ceza kesiyordur. İnsan bu devasa ve öngörülemez güçlerin karşısında tamamen pasif, korku dolu ve çaresiz bir izleyiciydi. Doğa olaylarının nedenini tanrılarda aramak, o çağın insanı için sadece bir inanç meselesi değil, aynı zamanda hayatta kalma stratejisiydi. Çünkü eğer fırtınanın sebebi Tanrı'nın öfkesi ise, çözüm rüzgarın hızını ölçmek değil, kurban kesmekti. Peki insan zihni tam olarak hangi anda bu kadim korkunun ve teslimiyetin içinden sıyrılıp, acaba bunların arkasında tanrılar değil, doğanın kendi düzeni varsa, deme cesaretini gösterebildi? Bir gün gökyüzüne bakıldığında oradaki hareketlerin mitolojik birer tiyatro değil, matematiksel ve fiziksel birer mekanizma olabileceği şüphesi nasıl yeşerdi? İşte bugün bilimsel düşünce dediğimiz yaklaşımın en erken köklerinden biri burada, bu şüphenin içinde ortaya çıktı. Burada tanrıların susturulduğundan bahsederken kastettiğimiz şey, tanrı inancının tamamen sona ermesi veya ateizmin doğması değildir. Doğa olaylarını açıklarken tanrıların ilk kez geri plana itilmesi, evrenin işleyişinde doğanın kendi nedenlerinin aranmaya başlanmasıdır. Bu sessizlik, insanlık tarihinin en büyük gürültüsünü, yani aklın sesini başlattı. Ve bu devrim, rastgele bir coğrafyada sıradan bir anda gerçekleşmedi. Milattan önce 6. yüzyıl, İonya kıyıları, Miletos. Miletos okulu denildiğinde akla genellikle 3 filozofun yan yana dizildiği biyografik bir geçit töreni gelir. Thales suyu buldu, Anaximandros sınırsızı buldu, Anaximenes havayı buldu. Bitti. Oysa bu üçlünün hikayesi bireylerin kişisel dehasından çok daha fazlasıdır. Bu hikaye, insan zihninin çalışma biçimindeki o sarsıcı kırılmanın, mitosten logosa, yani mitolojik anlatılardan akılcı açıklamalara geçişin hikayesidir. Peki neden Miletos? Neden bu devasa zihinsel sıçrama, dönemin diğer şehirlerinde değil de Ege'nin tuzlu rüzgarlarının estiği bu liman kentinde yaşandı? Bunu anlamak için Miletos'un sokaklarına, o kalabalık ve kaotik limanına girmemiz gerekiyor. Miletos, döneminin en büyük ticaret ve kültür kavşak noktalarından biriydi. Fenikelilerin gemileri, Mısır'ın rahipleri, Babil'in tüccarları ve Anadolu'nun yerli halkları bu limanda buluşuyordu. Bir milletli için dünya tek bir hikayeden ibaret değildi. Pazarda bir Mısırlı ile konuşuyordunuz, o size evrenin başlangıcında her şeyin ilkel suların, Nun'un içinden doğduğunu, tanrıların bu sulardan yükseldiğini anlatıyordu. Yanına geçip bir Babil rahibiyle konuşuyordunuz, o size gökyüzünün devasa bir dağ olduğunu, yıldızların tanrıların yazgı levhaları olduğunu ve evrenin kanlı bir savaşla yaratıldığını söylüyordu. Başka bir köşeye gidiyordunuz, Fenikeli bir denizci size kendi tanrılarının denizlerin ve fırtınaların efendisi olduğunu anlatıyordu. Yüzyıllar boyunca insanlar kendi mitlerinin mutlak gerçekliğine inanarak yaşıyordu. Çünkü alternatif bir anlatı duymamışlardı. Ama Miletos'ta, aynı pazarda, aynı gökyüzünün altındaki olaylar için birbirinden tamamen farklı, birbiriyle çelişen onlarca mit duyuyordunuz. İşte insan zihninin o muazzam sıçramayı yapmasını sağlayan önemli etkenlerden biri bu bilişsel çelişkiydi. Bir milletlili düşünür, etrafındaki bu mitolojik gürültüyü dinledikten sonra muhtemelen şu soruyu sordu. Eğer Mısırlıların tanrısı, Babillilerin tanrısını reddediyorsa, eğer her toplum evrenin kökenini kendi yerel coğrafyasına ve korkularına göre farklı tanrılarla açıklıyorsa, acaba gerçek bu mitlerin çok ötesinde, hepsinden bağımsız bir yerde mi saklanıyor? Birçok tarihçiye göre felsefeye giden ilk büyük zihinsel adım tam da buydu. Gerçek, tanrıların kaprislerinde değil,
doğanın kendi içinde herkes için geçerli olan o görünmez yasada saklanıyordu. Miletoslular, evreni anlamak için gökyüzündeki kaprisli varlıklara bakmayı bıraktılar ve yeryüzüne, denize, taşa, suya, ateşe baktılar. Ve insanlık tarihinin o en temel, en sarsıcı sorusunu sordular. Arche nedir? Arch, başlangıç, ilk ilke, temel kaynak. Evren o baş döndürücü çeşitliliğiyle, o sayısız rengi, sesi, maddeyle karşımızda duruyordu. Ama insan zihni bu kaosun içinde huzur bulamıyordu. Zihin hep bir birlik, hep bir dayanak noktası arıyordu. Acaba bu kadar farklı görünen, birbirine zıt gibi duran onca şeyin altında hepsini birleştiren tek bir ortak madde, tek bir ilke olabilir mi? Bu soru sadece antik çağın bir merakı değildi. Modern bilimde de görülen indirgeme ve birlik arayışının en erken felsefi örneklerinden biridir. Düşünün ki bugün bir parçacık hızlandırıcı laboratuvarında çalışan fizikçiler ne arıyorlar? Evrenin temel parçacığını, her şeyi açıklayacak birleşik teoriyi, maddenin en temel, en indirgenemez yasasını, Miletoslular da tam olarak aynı dürtüyle hareket ediyorlardı. Onlar da evrenin o devasa çokluğunun ardındaki birliği arıyorlardı. Farklı olan tek bir şey vardı. Onların elinde ne bir mikroskop vardı, ne bir teleskop, ne de matematiksel denklemler. Onların tek aracı, doğaya dikkatle bakan çıplak gözler ve o gözlemleri mantık süzgecinden geçiren cesur bir akıldı. Bu yolculuğun ilk cesur adımı Thales ile atıldı. Babil'de gelişmiş astronomik bilgilerle temas kurmuş olması muhtemeldir. Ama o sadece bu bilgileri öğrenmekle kalmadı. Bu ampirik, yani deneysel ve pratik bilgiyi alıp onu tamamen yeni bir teorik çerçevenin içine yerleştirdi. Mısır'da gördüğü o devasa piramitler, Mısırlı mühendisler için pratik birer inşa projesiydi. Antik geleneğe göre Thales, piramidin yüksekliğini gölgesinden hesaplamıştı. Güneşli bir günde kendi gölgesinin boyuna eşit olduğu o kısacık anı bekledi ve tam o an piramidin gölgesini ölçerek onun yüksekliğini buldu. Mısırlı rahip tapınakta Tanrı'ya yalvarırken veya kumda pratik hesaplar yaparken, Thales kumların üzerinde kendi gölgesine bakıp evrenin matematiksel düzenini, görünmeyeni görünür üzerinden okuma cesaretini gösteriyordu. Bu, teorik bilginin pratik dünyaya ilk ve en zarif müdahalesiydi. Bu teorik bilgi sadece piramitleri ölçmekle kalmadı, doğayı ve geleceği tahmin etmenin en güçlü aracına dönüştü. Aristoteles'in aktardığı meşhur hikayeye göre, halk arasında filozofların faydasız olduğu, dünyevi işlerden anlamadığı yönünde bir kanı vardı. Thales, bu eleştirilere cevap vermek için astronomi ve astronomi gözlemlerini ve mevsim döngülerine ilişkin bilgisini kullanarak, bir yıl öncesinden o yıl zeytin hasadının çok bereketli olacağını öngördü. Kış aylarında, kimsenin preslere ihtiyaç duymadığı bir zamanda, elindeki kısıtlı sermayeyle Miletos ve çevresindeki tüm zeytin preslerini çok ucuza kiraladı. Hasat zamanı geldiğinde, beklediği gibi muazzam bir zeytin bolluğu yaşandı ve preslerin tek sahibi olarak devasa bir servet kazandı. Bu hikaye sadece zeki bir tüccarın anekdotu değildir. Bu, evrenin tanrıların keyfine değil, belirli döngülere ve yasalara bağlı olduğuna inanan bir zihnin, o yasaları çözerek dünyaya hükmetmesinin ilk kanıtıdır. Eğer doğa, tanrıların anlık öfkesiyle şekilleniyor olsaydı, geleceği öngöremezdiniz. Ama doğa bir düzen, bir logos içeriyorsa o zaman gökyüzünü okuyarak yeryüzündeki hasadı, yani geleceği satın alabilirsiniz. Thales'in kazandığı o servet, aslında aklın doğaya karşı kazandığı ilk zaferin temettüsüdür. Ve o tarihi iddiayı ortaya attı. Her şey sudur. Bugün bu cümleyi duyduğumuzda, modern kimyanın periyodik tablosundaki elementleri bilen bir zihinle, su mu? Ne kadar ilkel diyebiliriz. Ama Thales'in her şey sudur derken ne demek istediğini anlamak için o cümlenin o gün hangi duvarı yıktığına bakmalıyız. Thales, evrenin temelinde su vardır demiyordu sadece. O, doğayı açıklamak için doğanın içinden bir neden bulabiliriz diyordu. Fırtınanın sebebi Poseidon değildi, rüzgarların ve suların doğal bir döngüsüydü. Depremin sebebi tanrıların öfkesi değildi, Thales'e göre yerin altındaki suların hareketiydi. Thales, evreni mitolojik bir tiyatro sahnesinden alıp doğal bir mekanizmaya dönüştürmüştü. Burada çok önemli bir ayrım var. Thales, mitolojik açıklamayı reddediyordu. Tanrı fikrini değil.
Onun zihninde evren hala canlıydı, hala doluydu. Ama bu doluluk, Olimpos'taki kaprisli tanrıların doluluğu değil, doğanın kendi içindeki hareket gücünün doluluğuydu. Antik kaynaklarda onun her şey tanrılarla doludur sözü geçer. İlk bakışta bu, mitolojiyi reddeden bir adam için bir çelişki gibi görünür. Oysa Thales bahsettiği tanrılar, Olimpos'taki insani öfkelere sahip varlıklar değildi. Bugün araştırmacılar bu yaklaşımı genellikle hilozoizm, yani canlı maddecilik olarak adlandırırlar. Onun bahsettiği şey maddenin kendi içindeki o hareket gücüydü. Bunu kanıtlamak için de dönemin insanına çok sıradan gelen ama aslında dehşet verici bir nesneyi, mıknatıs taşını örnek veriyordu. Dışarıdan bakıldığında sıradan, cansız bir demir parçası. Ama demiri kendine çekiyor, ona hareket veriyordu. Thales için bir nesnenin başka bir nesneyi harekete geçirebilmesi, onun içinde bir ruh barındırdığının kanıtıydı. İşte her şey tanrılarla doludur sözü, mitolojik Zeus'tan veya Poseidon'dan bahsetmiyordu. Thales, mıknatısta olduğu gibi evrenin her zerresine sirayet etmiş o görünmez, doğal hareket gücünden, o kozmik canlılıktan bahsediyordu. Su sadece ıslak olduğu için değil, kendi kendine hareket edebildiği, şekil değiştirebildiği için evrenin o canlı ruhunun en mükemmel tezahürüydü. Ama felsefenin en büyük gücü bir dogma yaratması değil, o dogmayı anında sorgulayabilme cesaretini göstermesidir. Thales'in kurduğu bu sistem, ne kadar devrimci olursa olsun, içinde mantıksal bir çelişki barındırıyordu. Ve bu çelişkiyi ilk fark eden, Thales'in geleneğini devralan, onun açtığı yolda yürüyen ama ona sırtını dönen bir başka deha oldu. Anaximandros. Anaximandros, hocasının teorisine baktığında o yıkıcı soruyu sordu. Eğer evrenin temel maddesi suysa, suyun zıttı olan ateş nereden geliyor? Su ateşi söndürür. Eğer her şey sudan türeyecekse, suyun kendisini yok eden bir unsurun varlığı nasıl açıklanabilirdi? Belirli bir özelliğe sahip olan herhangi bir madde, evrenin tek ve mutlak kaynağı olamazdı. Çünkü o madde kendi zıddıyla çatışma halindedir. Eğer kaynak su olsaydı, ateşin bağımsız varlığını açıklamak güçleşirdi. Eğer kaynak ateş olsaydı, suyun varlığını açıklamak zorlaşırdı. Evrende zıtların bir arada var olabilmesi, sürekli bir denge içinde olmaları, onların kaynağının hiçbirinin özelliklerini taşımaması gerektiğini gösteriyordu. Anaximandros, insan zihninin o güne kadar gördüğü en cesur ve en ürkütücü sıçramayı yaptı. Gözle görülebilen, elle tutulabilen her şeyi reddetti. Dedi ki, evrenin temeli su, ateş veya toprak gibi belirli bir madde olamaz. İlk ilke, tüm zıtlıkları kapsayan, sınırsız, belirsiz ve sonsuz bir şey olmalıdır. Ona apeiron adını verdi, sınırsız olan. Bu insan zihninin mitolojik anlatıların konforlu somutluğundan kopup, saf mantığın ve soyutlamanın o ürkütücü boşluğuna attığı ilk adımdı. Artık evrenin temelini ararken gözlerimize değil, aklımıza güvenmek zorundaydık. Anaximandros'a göre evrendeki elementler, sıcak ve soğuk, kuru ve nemli, sürekli olarak birbirlerinin sınırlarını ihlal ederlerdi. Yazın sıcağı kışın soğuğuna saldırır, kışın soğuğu yazın sıcağını yok ederdi. Her biri var olabilmek için diğerinden çalar, evrende bir haksızlık yaratırdı. Ve zaman bu haksızlığın yargıcıydı. Zaman geldiğinde her element kendi sınırlarına çekilir, yok olur ve o belirsiz, sınırsız kaynağa, apeiron'a geri dönerdi. Evren sürekli bir suç ve ceza, bir ihlal ve denge mekanizmasıydı. Bu bakış açısı, evreni hala tanrıların keyfi kararlarıyla değil, kendi içindeki zorunlu yasalarla bir nevi kozmik bir adalet sistemiyle açıklıyordu. Anaximandros'un bu soyut dehası sadece felsefi bir kavramla sınırlı kalmadı. O, uzayın boşluğunu ve evrenin merkezini kavrayan ilk insandı. Dünyanın gökyüzünde bir yere asılı olmadığını, boşluğun tam ortasında, hiçbir şeye dayanmadan, sadece merkezden her yöne olan uzaklığın eşitliği sayesinde denge halinde durduğunu söyledi. Bu, yerçekimi kavramından binlerce yıl önce, uzayın geometrisi ve dengesi üzerinden yapılmış muazzam bir teorik fizik hamlesiydi. İnsanlar hala dünyayı düz bir tepsi veya bir tanrının avucu olarak görürken, Anaximandros evrenin merkezini, simetrisini ve dengelerini düşünüyordu. Ancak Anaximandros'un apeironu, her şeyi kapsayan o sınırsız öz, somut dünyayı açıklamakta zorlanıyordu.
Taşın sertliğini, suyun akışkanlığını, rüzgarın uğultusunu sınırsız ve belirsiz bir kavramla açıklamak, felsefi olarak zarif olsa da doğanın kendisini anlamamıza pek yardımcı olmuyordu. Apeiron, devasa bir kara kutuydu. İçinden her şey çıkabilirdi ama mekanizması karanlıktı. İşte tam bu entelektüel kriz anında Miletos geleneğinin üçüncü ve son büyük halkası sahneye çıktı. Anaximenes. Bir düşünce geleneğinin üçüncü nesli her zaman en zor konumdadır. Anaximenes, hocası Anaximandros'un o soyut ve ulaşılmaz sınırsızlığı ile Thales'in somut ama açıklayıcı olmayan suyu arasında bir köprü kurmak zorundaydı. Ve o köprüyü kendi bedenimizin en hayati, en görünmez eylemi üzerinden kurdu. Nefes. Anaximenes, evrenin temel maddesinin hava olduğunu söyledi. Ama asıl devrim maddeyi seçmesinde değildi. Asıl devrim o maddenin nasıl dönüştüğünü açıklayan mekanizmayı, yani değişimin motorunu bulmasındaydı. Dedi ki, hava, yoğunlaştığında ve seyreltiğinde farklı maddelere dönüşür. Hava seyrelirse ateş olur. Biraz yoğunlaşırsa rüzgar, daha da yoğunlaşırsa bulut, daha da sıkılaşırsa su, iyice yoğunlaşırsa toprak, en sonunda da taş olur. Anaximenes, felsefe tarihinde niteliksel farklılıkları niceliksel değişimlerle açıklamaya çalışan en erken sistematik modellerden birini kurmuştu. Maddenin sadece ne olduğu sorusundan, nasıl değiştiği sorusuna geçişi temsil ediyordu. Bir şeyin ateş olması ile su olması arasındaki fark, onun özünde değil, sadece yoğunluğundaydı. Evren, birbirine düşman maddelerden oluşan bir kaos yığını değil, tek bir maddenin farklı kıyafetler giymiş halleriydi. Anaximenes bu modeli anlatırken, tıpkı bizim şimdi yaptığımız gibi kendi nefesine başvurdu. Dudaklarımızı geniş açtığımızda çıkan ılık hava ile onları daralttığımızda çıkan soğuk hava. Havanın kendisi değişmiyordu. Ama onun hareket biçimi, sıkışması, genişlemesi, onun sıcaklık ve soğukluk gibi farklı nitelikler kazanmasına yol açıyordu. Evrendeki tüm maddeler de aynı ilkeyle işliyordu. Bu noktada Anaximenes'in felsefesinin en çarpıcı boyutlarından birine, onun insan ve evren arasındaki kurduğu o eşsiz köprüye geliyoruz. Onun için hava sadece fiziksel bir madde değildi. Aynı zamanda yaşamın ve ruhun da kaynağıydı. Antik dünyada nefes, rüzgar ve yaşam arasında kurulan dilsel ve düşünsel bağ, Anaximenes'in hava anlayışında güçlü biçimde görülür. İnsanı ayakta tutan, onu canlı kılan şey nefestir, yani havadır. Eğer insanı bir arada tutan şey havaysa, evreni bir arada tutan, ona şekil veren şey de aynı madde olmalıdır. İnsan bir küçük evrendir, evren ise büyük bir insandır. Ve her ikisini de bir arada tutan aynı ilkedir. Miletos okulu denmesinin nedeni, yalnızca aynı şehirde yaşamış olmaları değildir. Aynı soruyu birbirlerinden devralmalarıdır. Thales'in attığı hipotez, Anaximandros tarafından eleştirildi. Anaximenes ise hem hocasını hem de okulun genel yönelimini yeniden yorumladı. Burada ilk kez düşünceler kişilerden bağımsız olarak nesilden nesile aktarılan bir araştırma programına dönüşüyordu. Miletos geleneğinin bu üç büyük düşünürünü bir arada düşündüğümüzde, karşımıza çıkan tablo, insan düşüncesinin nasıl olgunlaştığına dair muazzam bir örnektir. Thales ve Anaximandros, evrenin ne olduğu sorusuna odaklanmışlardı. Onlar evrenin fotoğrafını çekmeye çalışıyorlardı. Thales deklanşöre basmış ve suyu görmüştü. Anaximandros o fotoğrafı eleştirmiş, suyun ve diğer maddelerin o kareye sığmayacağını, arka planda sınırsız bir belirsizlik olması gerektiğini söylemişti. Anaximenes ise o fotoğrafın ardındaki filmi, yani hareketi, dönüşümü, süreci yakalamaya çalışıyordu. Peki, Miletos okulu bu devasa çabanın sonunda kazandı mı? Eğer soru evrenin gerçekten sudan, havadan veya sınırsız bir özden yapılıp yapılmadığıysa, cevap hayırdır. Miletoslular yanıldılar. Dünyayı yanlış açıkladılar. Kozmolojileri hatalıydı. Güneşin bir ateş çemberi olduğu, yıldızların havada yüzen meşaleler olduğu, depremlerin yeraltı rüzgarlarından kaynaklandığı fikirleri bugün birer lise fizik sınavından bile geçemez. Ama eğer soru, insanlığın evreni anlama biçimini temelden değiştirip değiştirmedikleri ise cevap kesinlikle evettir. Çünkü onların asıl devrimi
Verdikleri cevaplarda değil, sordukları sorularda ve o sorulara verdikleri yanıtları birbirlerine karşı acımasızca çürütme biçimlerinde yatıyordu. Thales bir hipotez attı. Anaximandros bu hipotezin mantıksal zayıflıklarını bularak onu yanlışladı ve daha kapsayıcı bir teori sundu. Anaximenes ise hocasının aşırı soyut teorisini eleştirip gözlemlenebilir bir mekanizma ile revize etti. İşte modern bilimsel yöntemin ilk zihinsel nüvesi ya da en erken habercilerinden biri tam olarak bu Miletos geleneğinde görülür. Onlar bize evrenin tanrıların keyfine değil, kendi içindeki yasalara bağlı olduğunu öğrettiler. Bir problemi çözerken tek bir cevaba saplanıp kalmamamız, o cevabı acımasızca eleştirmemiz ve daha iyi bir modele geçmemiz gerektiğini gösterdiler. Bugün bir fizikçi, laboratuvarında bir parçacığın davranışını incelerken veya bir astrofizikçi evrenin başlangıcındaki kuantum dalgalanmalarını hesaplarken aslında Miletos limanında o ilk adımı atanların açtığı yolda yürüyor. Onlar da somut olanın ardındaki soyut ilkeyi, çokluğun ardındaki o teki arıyorlar. Miletos okulunun trajedisi teorilerinin yanlış olmasıydı. Ama en büyük zaferi de tam olarak buydu. Yanlış cevaplar verdiler ama doğru yöntemi başlattılar. Bir sonraki nesil, bir öncekinin üzerine çıkarak onu çürüterek ilerleyecekti. Eğer Miletos geleneği olmasaydı, eğer Thales o ilk cesur adımı atmasaydı, eğer Anaximandros hocasına itiraz etme özgürlüğünü göstermeseydi, eğer Anaximenes değişimin mekanizmasını keşfetmeseydi, bugün bildiğimiz anlamıyla bilim ve felsefe asla doğamazdı. İnsanlık, o gece gökyüzüne baktığında tanrıların öfkesini değil, doğanın kendi düzenini görmeye başladığında, aslında kendi zihninin sınırlarını da aşmış oldu. Miletos, insanın evren karşısındaki çaresizliğini, merak ve anlama arzusuyla değiştirdiği andır. Evren artık öngörülemez bir kaos değil, insan aklının çözebileceği bir bulmacadır. Korku, yerini meraka bıraktığında felsefe başlar. Ve o günden bugüne, insanlık o bulmacanın parçalarını birleştirmeye devam ediyor. Thales'in suyu, Anaximandros'un sınırsızı, Anaximenes'in nefesi. Hepsi evrenin o devasa sırrını çözmek için atılan ilk en cesur ve en insani adımlardı. Onların havası, bugün biliyoruz ki evrenin temel maddesi değildir. Ama onların o sınırsız merakı, o bitmek bilmeyen sorgulama ateşi, işte asıl evrenin kendisidir. Ve o akıl, Miletos'un kıyılarında denize baktığı o ilk andan beri durmaksızın akmaya, şekil değiştirmeye ve yeni yollar açmaya devam ediyor. Miletos okulunun en büyük keşfi su değildi. Hava da değildi. Apeiron da değildi. Onların gerçek keşfi hiçbir fikrin dokunulmaz olmadığıydı. Çünkü hakikat kendini eleştiriden koruyan fikirlerde değil, eleştiriden sağ çıkabilen fikirlerde büyür. Yaklaşık 2600 yıldır bilimle felsefenin yürüdüğü yol hala aynı ilkeye dayanıyor. Daha iyi bir açıklama bulunduğunda eskisini geride bırakabilmek.